konuğumuz bir Danimarkalı, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Ben kendimi çok Türk hissettiğim için ama olmadığımı unuttuğum için bu bir sorun. Aslında bu zıtlıkları içeren, hem bunun arasında güzel sohbet edebileceğimiz hem de eğlenceli cevapların çıkabileceğini düşündüğümüz sorularımız var. Türkiye'ye bir şey hediye edebilsem, yani Buna bir şey eder. verebilsem buna ederdim. Ne kadar Kesinlikle. güzel bir cümleydi. Türkiye'yi özlediğim zaman havası, suyu, dağı, toprağı, kokusu. Ağlayacağım şimdi. Böyle başına gelen çok eğlenceli, komik ya da hiçbir Danimarkalı'nın asla anlayamayacağı falan böyle bir anın var mı bizlerle paylaşabileceğin komik bir anın? Uzun süre sonra buluşunca ay evet ya Patricia senin böyle bir şeyin vardı. Bunu mutlaka videoda göstermeliyiz dediğim bir şey var senin vücudunda. Neler var bizde neler. Merhaba, hoş geldiniz. Kron TV'de yeni başladığımız bir program vardı biliyorsunuz, adı Olmaz mı diye, ama geçen videoda biraz kendimi tanıtmıştım. Neler yapacağız böyle ufak ufak bahsetmiştik ama araya bir zaman girdi. Şimdi artık nihayet ilk videomuzu çekiyoruz. Böyle ipuçları vermiştim, bilmiyorum hatırlar mısınız? İşte Danimarka'da böyle olmak, Türkiye'de böyle olmak, farklı insanların Danimarka'da nasıl olduğu ya da bir Türk insanıyla Danimarkalı'nın ne gibi farkları olduğu gibi, ama böyle çok da anlatmamıştık ne olduğunu. Alakasız birbirinden farklı konularla birlikte bunları böyle eğlenceli bir modda bir video serisine dönüştüreceğiz demiştik. Sonra düşündük ve bu program için ilk bölümün konuğunun kesinlikle bu kişi olması gerektiğini düşündük ve kendisi şu an yanımda. Ancak videonun şimdiki kısmında altyazı görebilirsiniz. Çünkü kendisiyle daha önce konuşacağım. Çünkü bugün konuğumuz bir Danimarkalı, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım Patricia. Hej Patricia, velkommen til. Hej Pınar, tak skal du have. Ja, tak fordi du er med. Altså vores Selvfølgelig. første gæst i vores nye YouTube-program. Selvfølgelig. Hvordan går det med dig? Det går dejligt, tak. Hvad med dig? Det går også godt. Dejligt. Ja. Tak fordi jeg måtte komme. Ya selvfølgelig. Ya da boş ver, gel Türkçe konuşalım, ne dersin? Olur arkadaşım, olur. Hiç fark Duyduğunuz etmez. gibi Patricia aslında bir Danimarkalı ama bizden iyi Türkçe konuşan birisi. O yüzden böyle hani bir şey yapmak istedik sizlere. Küçük, onun aslında ne kadar iyi Türkçe konuştuğunu göstermeden önce. Evet Patricia, seni biraz tanıyalım. Ben çok iyi biliyorum da sen bir anlat bakalım. Nedir bu kız yani, böyle %100 Danimarkalı bir insan olarak nasıl böyle bu kadar iyi Türkçe konuşuyorsun? Kimsin, nesin? Bize anlat biraz. Pınar'ın dediği gibi benim adım Patricia. Annem babam aslında Danimarkalı benim. Ben uzun seneler Türkiye'de kaldım. 7 sene. Ama ne zamandı? Bunun zamanını söyle. Bunun zamanı işte 1994 senesinden aşağı yukarı 2001'e kadar. Hı hı. Yani Türkiye'de küçüktün, yaşadım. çocukluk yaşları. Küçüktüm. 2 yaşımdaki gibi geldim. Hı hı. Ondan sonra aşağı yukarı 9 yaşındaydım Danimarka'ya döndüğümde. Hı hı. Çoğu ilkokulum Türkiye'de geçti. Fethiye'de. Hı hı. Ondan sonra Danimarka'ya geri döndük. Ama Türkiye ile ilişkilerin devam etti. Yani yazları gittin, orada kurduğun arkadaşlıklarını Kesinlikle. sürdürdün. Öyle. Ama Türkçeyi hiç bırakmadın. Bırakmamaya çalıştım. Evet, çok çaba gösterdim. Evet, Bozulmasın. Türkçe bir şeyler izliyorsun, içerikler tüketiyorsun. Sürekli izliyorum kesinlikle. Yani ben asla Danimarkaca televizyon seyretmiyorum. Çoğunlukla Türk dizileri seyrediyorum. Şarkı dinlersem 10 tanesinin 8 tanesi Türkçe muhakkak. Öyle mi? Mecbur, Evet. şaba. Ben Evet. biliyorum da bunları, yani şimdi insanlar bunları, şimdi senin tanıyanlar Doğru. için artık garip gelmiyorsun ama ben seninle ilk tanıştığımda yani böyle bir şey olamaz ki. Hani senin adın nasıl Patricia olabilir? Çünkü Ben bana da garip gelmiyorum. evet, artık Ben yani. bana da garip gelmiyorum. Başkalarına garip gelmem bana çok garip geliyor. Çünkü benim için tabii ki çok doğal. Yani ben kendimi çok Türk hissettiğim için ama olmadığımı unuttuğum için bu bir sorun. Evet, bir sorun yaşıyorum bazen. Yani şöyle, çünkü Danimarka'da çok fazla işte Türk var ya da Türkiye'li başka işte insanlar var. Başka ülkelerden gelen insanlar da var. Yani onlar bile hani ne Türkçe'ye bu kadar hakimler, ne Türk kültürüne gerçekten bu kadar hakimler, ne Türk, ne bileyim işte tükettiğimiz filme, şarkıya, herhangi bir içeriğe bu kadar hakimler. O yüzden senin böyle olman yani hakikaten çok enteresan geliyor insanlara. O yüzden de ben bugün
Seni ilk konuğum olarak ağırlamayı çok istemiştim. Teşekkür ediyorum tekrardan geldiğin için. Ben teşekkür ederim. O zaman şimdi seninle birazcık oyunlar oynayalım istiyorum ben. Böylelikle hem seni biraz daha tanırız, hem aralarda yine ben böyle sorular sorarım. Tamam. Ama önce böyle bir dilden gidelim. Şimdi oyuna başlamadan önce şunu söyleyeyim. Ben biliyorsunuz Danimarka'da 8 yıldır yaşıyorum. Eylül ayında 8 yıl olacak ve insanlar benim nasıl bu kadar çok Danca konuşabildiğimi, nasıl bu seviyeye gelebildiğimi falan anlamıyor. Patricia'nın da aynı şekilde nasıl bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu bir Danimarkalı olarak, Türkiye'de çok kısa bir süre aslında yaşayıp, yani 6-7 sene yaşamak çok kısa bir süre aslında. Doğru, Ve evet. çocukluğunda yani çok rahat unutabileceğim bir yaş dönemi. Nasıl böyle olduğunu, o yüzden biz birbirimizin tam zıttıyız aslında. Öyle. O yüzden birbirimize böyle çok güzel sorular hazırladık. Aslında bu zıtlıkları içeren, hem bunun arasında güzel sohbet edebileceğimiz hem de eğlenceli cevapların çıkabileceğini düşündüğümüz sorularımız var. Var. Ama öncelikle gel dediğim gibi bir dille başlayalım istiyorum. Başlayalım. Evet. Şimdi benim sana öncelikle sürpriz bir şeyim var. Şimdi ben Danca'daki en uzun kelimeyi güzel söyleyebildiğimi düşünüyorum. Biliyor musun Danca'daki en uzun kelime nedir? Experimentarium. Nej, Nej. O çok kısa canım, daha uzun. 56 harften oluşuyor Danca'daki bu Peki, en uzun. uzun kelime. Hatırlamıyorum. Görmüşümdür muhakkak. Hatırlamıyorsun. Evet. Kelime şu. Speciale praksisplanlægning specialiseringsperiode. Ja, det er rigtigt, ja. Evet, güzel. Sizden alalım Patricia Hanım. Alamazsın. Şu an yazılı görmem lazım. Tamam. O yüzden ben sana yazılı başka bir sürpriz getirdim. Öyle mi? Çünkü ben Danca'nın en uzun kelimesini söyleyebiliyorum ama bir rivayete göre Türkçedeki en uzun bu kelime dünyanın en uzun kelimesi olduğu iddia ediliyor. Bilmiyorum ama Türkçenin en uzun kelimesi olduğunu biliyorum. Evet. Ben bu kelimeyi, Danca'daki en uzun kelimeyi söyleyebilmeme rağmen Evet. Türkçedeki bu en uzun kelimeyi ben söyleyemiyorum. Hadi bakalım. O yüzden sana veriyorum. Enteresan. Hadi bakalım. Deneyelim bakalım. Muvaffakiyetsizleştire veremeyebileceğlerimizden missinizcesine. Fena değildi ha. İyi, fena Öyle mi? değil. Ya bu kelime 70 harften oluşuyormuş ve Ki Türkçe ilk defa görüyorum arkadaşlar. Evet. Zor. Ben kadar. okuyamıyorum ben bunu. Yani yapamıyorum, çok zorlanıyorum. Senin gibi yapabiliyorum Evet. işte yani. Öyle söyleyemiyorum yani bir çırpıda. Duysak Daha önce başkalarından yapabiliyorum. belki. Ver bakayım, deneyeceğim bir de. Evet. Muvaffakiyetsizleştiri veremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine. Fena olmadı bu sefer. Evet, bu böyle Türkçe en uzun kelimesiymiş. Neyse, gelelim şimdi Güzelmiş. birbirimize hazırladığımız şeylere. Evet. Öncelikle şu enli sorularımız var ama ona birazdan geleceğiz. Birkaç tane böyle tekerleme çalışalım istiyorum seninle. Ne dersin? Sen bunları bana hazırladın şimdi, öyle mi? Evet. Daha önce görmediklerin. Evet. Bunlar tekerlemeler mi? Yok, şunlar tekerlemeler. Tekerlemelerden bunlar. En uzunu bu muydu? Söylüyordu. Olabilir. En uzunu bu muydu? Bakalım. Evet. Yok ya, bu çok uzun değil. Hver dag i vejen med vejen i vejen. Da det er vejen med vejen i vejen, at folk i vejen går i vejen på vejen. Det er det, der er i vejen med vejen. Med vejen. Med vejen, ja. Ikke med vejen. Med vejen. Med vejen. Ya. Tamam, Çok kaç güzel. veriyorsun? Fena Çok değil, güzel. değil mi? Yok. Sen de bir tane al bakalım tekerlemelerimizden Patricia 10 Hanım. üzerinden 9.5. Bu arada Çok şöyle güzel. bir şey vereyim. Patricia'ya böyle arkadaşlar, bak ben de ortak bir arkadaşımızdan kopyaladım bunu. Kendisine de selam olsun buradan. Hazara. Ben de Patricia'ya arada Pati diyorum. O yüzden Patricia'ya böyle yakınları Pati derler. Evet. Onu da öyle. söyleyelim. Evet, açın bakalım Pati Hanım. Açıyorum bakalım. Korktum. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada şişesi. Su şişesi. Heh, evet, Evet. güzeldi, fena. Biraz daha hızlı söyle bakayım. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Vallahi mükemmeldi. Güzel. Harikaydı. Gayet güzeldi bence. Bu çok Güzel. zor bir şey çünkü. Öyle mi diyorsun? Evet. Güzelmiş. Hadi bir tane daha çekiyorum. Sonra da seninle birazcık böyle sohbet edelim. Neredeydi o zor olanı, merak ediyorum. Ya sen o zor olanı bana bulup seçsene. Bana dedin ya bir tanesi çok zor diye. Şaka yapmışımdır belki. Şöyle biraz sarsmak için. Bakayım. Yo, bunlar sorular. Ha, onlar sorular mı? Bunlar Özür dilerim. sorularmış. Tamam. Önemli değil. Bakalım. Şu zor olanı merak ediyorum. Ne olabilir?
O da değil bence. Bunu alalım. Bu güzel. Ama Güzel. tamam, bakalım. Güzel. Det vil kom til det vil... Nej, let's start again. Hı? Det vil kom til det vil det ville vide, ve det vil vide. Aynen, bu zor. Bu güzel. Aynen, fena değil. Evet. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi biraz daha sohbet edelim istiyorum Patricia. Şimdi bana şöyle bir şey anlat bakalım. Türkiye'de mesela gidiyorsun, işte yazları seyahat ediyorsun, bazen kışın gidiyorsun. Orada yine işte arkadaşların var, eş dost tanıdık var filan. Böyle başına gelen çok eğlenceli, komik ya da hiçbir Danimarkalı'nın asla anlayamayacağı falan böyle bir anın var mı bizlerle paylaşabileceğin komik bir anın? Yani Türkiye'de bir esnafla bana anlattığın çok var ya, şimdi ben Var. sana söyle İşte istiyorum. farklı yani genel olarak komik olanlardan mesela benim Türkçemin gayet iyi olması ama tabii çok eksiğim olması. Nerede yaşıyorum? Değişik alanlara girdiğim zaman mesela ben günlük hayatımda kendime ifade edebilen bir insanım diye düşünüyorum. Yani buna hiç bence şüphe yok yani. Bunu hiç konuşmaya Azıcık bile şu an gerek biraz yok. tabii ki heyecanlı olduğum için fark ediliyor. Ben kendim fark ediyorum. Beynim danca çalışmaya başlıyor aslında benim. Böyle bir Heyecanlanınca korunma, mı? savunma evet Evet. kesinlikle. Ama oldu ki mesela bilirsiniz dancada çok kelime olduğu şeyi ifade eder. Hı hı. Ben heyni, Evet. musluk Evet. gibi. Ben bir aralar gitmişimdir mesela bir skeaprat alacağım, kesme tahtası. Hı hı. Ben bunun asla kesme tahtası olacağını düşünemedim. O kadar alışmışım ki yani Türkçe'de çok nadir böyle olduğumu. Ben orada arkadaşımıza anlatmaya çalışıyorum. İşte Sen abi şunu demeye çalışıyorsun yani, kesme tahtası çok aslında Türkçe ama çok danca bir mantıkla oluşmuş Aynen. bir kelime öbeği. Çünkü Aynen öyle. Türkçe'de genelde Evet. onun bambaşka bir ismi vardır. Direkt böyle evet yapıldığı fiilden türememiştir. kesinlikle. Dolayısıyla öyle olabileceğini Söylemekten çekindim düşünmedin. resmen. Hı hı. Dedim söyle arkadaşım de, adama de, kesme tahtası lazım bana de, o anlayacak zaten. Evet. Çekindim, acayip çekindim. İşte abi şey lazım bana, hani koyuyorsun ya tezgaha, şeyi keseceksin hani gibisinden yürüyorum. Ondan sonra sonunda bizim mağazadaki arkadaş abla kesme tahtası mı diyor. Dang diye düşüyor diyorum. Evet kesme tahtası. Adam şaşkın tabii, diyor abla sen nasıl bu kadar yani Türkçen iyi, kesme tahtası bunu herkes biliyor. Herkeste var. Diyorum haklısın yani, ben şimdi de anlat derdini. Aslında biliyorum da bilmiyorum da Türk değilim de falan. İnanmıyorlar da bu Şimdi saatten orada sonra. muhtemelen şöyle bir şey oluyor. Sen mesela Türkiye'de bir mağazaya giriyorsun ve Türkçe konuşmaya başlıyorsun. Evet. Senin dediğim gibi aksanın bile yok. Yani yok. Gerçekten yok. evet. Sen normalde Türkiye'de Türk bir insandan farksız konuşman. Dolayısıyla sen bir mağazaya girdiğin zaman insanlar senin yabancı olabileceğini düşünmüyor. Türkçe soru soruyorsun, konuşuyorsun. Evet. Ama sonra çok basit bir kelimeyi bilmeyen bir Türk nasıl olabilir Öyle, diye düşünüyorlar. O yüzden Ve de o. kendimi zorlamak için de yapıyorum bunu. Yani ben mesela çok farklı bir konuda bir şey soracağım. Hastanedeyiz mesela. Hı Ben hı. oraya İngilizce girerim zaten. Fark ettirmem Türkçe bildiğimi bilerek. Kendimi çok zor durumda bırakmamak için. Ama fakat görüyorum karşımdaki çok zor duruma düşüyor bazen. Ve onları tabii biraz daha rahat ettirmek için Türkçe'ye geçiyorum. Tabii ki. Ama bu sefer de ben yani şimdi söyleyebiliyorum tabii çünkü çok çalıştım. İşte serumuydu, şuydu, buydu. Ama daha 5 sene önce sıfır bilgi bu alanda tabii. Ha, sağlıkla ilgili Sağlıkla terimleri ilgili bilmiyordun. sıfır veya ne bileyim neyde olabilir? İşte mühendis konularında veya ticari Tabii, konularında. tamam canım, o kadarını ben de bilmiyorum. İşte benim ilkokulum yani mesela 5-6. sınıfta orta bir gibi kesildiği için Tabii. bunlar hiç yok bende, bu kelimeler. Tabii ki elimden geldikçe çalıştırıyorum ama her gün kullanmadığın zaman eksik kalıyor tabii Çok ki. normal canım. Evet. O bu kadarına bin Evet. şükür. Dediğim gibi yani sen Evet. çok eşsiz bir örneksin. O yüzden hiç bence bunlar kusur bile kabul edilmez. Ama Gayet şey kelimesi çok yani çok kurtardı beni çok kez. Şey. normal. Abi şey lazım. Yolda kaldım. Tekerleğe şey oldu böyle. Lastik patladı. hemen karşıdaki. Şey lazım bize. Bir de ben seninle ilgili şöyle bir ayrıntı da vermek istiyorum. Patricia'da şu var. Sana da bunu daha önce birkaç kere söyledim. Tam Patricia şu. Fethiye'de işte böyle güzel bir işte deniz sahile yakın güzel böyle bir taş bir ara sokakta, yani ne derler, parke taşlı bir ara sokakta böyle kendi dükkanı var. İçeride işte artık ne satıyorsa ama böyle orijinal şeyler. O da bahçesinde oturuyor, çayını kahvesini içiyor, orayla sohbet ediyor. Burada işte yan esnafla tavla atıyor falan. Evet. Mahallemizin esnaf ablası. Yani Patricia tam anlamıyla bu. Yani gerçekten bu. O yüzden
Hani o sendeki o esnaf halde o abi hop bakar mısın gel buraya falan. Yani bunları da o kadar güzel kotarıyorsun ki o yüzden senin hani birinin senin Türkçeyi sonradan öğrendiğin falan ya da işte Danimarka'da oldu ama akla bile gelmez. Çünkü sen bu sokak diline de çok hakimsin. Bu da zor. O nereden geliyor? O nereden geliyor? Sokaktan geliyor. Ben evet işte Fethiye'de Göcek'te büyüdüğümüz için Hı hı. etraftaki arkadaşlar Egelilerin sokak tonu rahattır. Evet. Her zaman da aşırı terbiyeli değildir. Bazıları tabii ki beğenmez. Türkiye'nin hiçbir yerinde çok terbiyeli değil. Maalesef daha kötüye gidiyor. Yani her şeyin de tabii ki bir sınırı olmalı. Tabii, Orası tabii. kesin. Ama ben bu rahat dili çok severim. Benim yaşadığım mahallede küçükken çok ikiye ayrımdı. Zamanında bence yani kendimce diyelim 98 senesinde Hı hı. ya durumun çok iyiydi ya da durumun yoktu. Böyle ortası çok zor bir şeydi o zaman. Ki ben nasıl diyelim güzelce durumu iyi çocuklarla oynamayı sevmezdim. Babam hep o ortamlara sokmaya çalışırdı beni. Sağ olsun özel okulda okuttu. Hı hı. Ama aileler tarafında nasıl anlatayım? Kendimi çok hissettim. Sürekli bir şeyi ispat etmem gerektiği gibi. Çünkü bekliyorlardı benden bunu. Hani Avrupa'dan ya İngilizce biliyor ya, Danca biliyor ya. Hı hı. Sürekli bir şeye yetişmeler. Hı hı. Ama bizim lokal oyun parkında benim kankalarım sağ olsunlar çok rahat insanlardı. Ve ben kendimi orada çok ilk kez kendim hissettim onlarla beraber. Ve kesin oradan geliyor. O Benim zaman o o sokak kültürünü seviyorsun sen de. O çok rahat düşkünüm. olma. Hı Çok hı. düşkünüm. Hı hı. Yani seçecek olsam beni tanıyan herkes bilir ki asla ilk seçeneğim ne bileyim Alaçatı'dır, sahil kenarıdır, Bodrum'udur asla olamaz. Her zaman beni bir yan sokakta ne bileyim balık ekmek midye yerken bulursunuz. Kokorecidir, işte İskender çorbasıdır sabah saat 4'te beni orada bulursunuz. Seni Kesin. Adana'ya alacağız sabah Evet. 5'te ciğer şeyde Evet. Adana çarşıda Evet. falan. Görürseniz beni sahil kenarında biraz Şaşırmayacağız. birileri beni zorlamıştır diye düşünebilirsiniz yani. Evet. Asla tercihim değil. Yani herkes nasıl rahat ediyorsa öyle yapmasını diye düşünüyorum. Arkadaşlarım da hep der Fethiye'de hani bizden Fethiyeli giyiniyorsun diye. Onlar çok büyük tabii İstanbul'da, Ankara'da kalıyorlar. Tabii. Ve Peki ben hiç senin öyle Ege şivesi yapma gibi kabiliyetlerin var mı? Ben biliyorum da şimdi hiç bilmiyormuşum gibi sorayım. ne kadar derin olması hani Mesela bize bir cümle söyle ya. Bir de şey durun. Danimarkalı'nın bu kadar iyi Türkçe konuştuğunu duyduk. Bir de şöyle Ege şivesi nasıl, duyalım ne kadar yani. acaba? Ne diyelim mesela? Ne Bir cümle olabilir? söyle Şimdi biri Ege. söyleyince Mesela. çok aksanlı mı? Ya bir de öyle Mesela dereceli mi var? var tabii ki. Var tabii ki. Kelimeler var işte gocuk pabuç falan bunlar. Tamam. Ama tabii ki bir de şeyi var. Şivesi mi Şive diyorlar? yap Evet bir de şivesi var şöyle. bir de. Mesela Bir Ege ben de bir kocumu getireydin de işte Ayşe kafeye gideydim mesela gibi. Çok güzel. Gayet tabii biraz da köy ama biraz da Tabii Ege canım, köyü şivesi. bekliyoruz Evet, yani. evet. Sana bazı sorular hazırlamanı istedim benim için. Ben de senin için bazı sorular hazırladım. Evet. Senin için enler, tabii Türkiye, Danimarka, kültürler falan hepsinin karması ben de hazırladım. Ama ondan önce beni seninle ilk tanıştığım gün gördüğüm ve çok duygulandığım, çok mutlu olduğum. Sonra tabii işte tanıştığımız aylar, yıllar içerisinde bunu unuttum yani böyle bir şeyin varlığını. Çünkü o orada kaldı ama bugün uzun süre sonra buluşunca ay evet ya Patricia senin böyle bir şeyin vardı. Bunu mutlaka videoda göstermeliyiz dediğim bir şey var senin vücudunda. Neler var bizde neler. Evet var. Bu mu acaba? Gösterir misin bize onu? Şöyle kameraya doğru tutar mısın? Senin kameran o tarafta. Pınar. Evet, gördüğünüz Utandırıyor üzere arkadaşımız. kendisinin Mustafa Kemal Atatürk dövmesi var. Bu da Önemli. beni çok gururlandıran, çok duygulandıran bir durum. Evet. Sen ne olursa olsun Türkiye'de yaşadığın hayatında bir parçası orada oldu ama gerçekten duygulanıyorum. Bir Danimarkalı'nın gelip Türk kültürüne bu kadar içinde yaşaması, sevmesi ama onun her şeyin ötesinde bunu sadece farklı bir kültür, işte etnik olarak değişik ve hoşuna giden şeyler gibi değil de hakikaten böyle büyük bir insanı, bizim için bu kadar önemli olan birini de hiç alakan olmamasına rağmen vücudunda taşıma isteğinde beni çok duygulandırdı. O Çok yüzden değerli de benim onu için. Çok söylemek değerli benim istedim. için. Benim için çok şey ifade ediyor. Tabii ki hepimizin bildiği temelli şeyler. Evet. Bir duruş meselesi. Ne zaman yaptırmıştın onu? Gençtim çok.
16, 17 yaşında. Gerçekten Aslında bravo. Danimarka'da yapmayacakları bir yaşta. Hı hı. Orası kesin ama ikna ettim. Şimdi diyorum keşke Türkiye'de yaptırsaydım. Sonradan öğrendim ki arkadaşlarım da benim çok tanıdığım dövmeci bedavaya yapıyormuş. Arkadaşlar ben 1000 Hem krona de- yatırdım Danimarka'da Hem de yani. bir derlerdi Evet. ki biz onu seve seve yaparız. Aynen Danimarka'da öyle, gelmiş aynen Kemal öyle. Atatürk dövmesi Ama sağ geçiriyor. olsunlar birkaç kere seneler üstünden böyle birkaç kere geçtiler rengi. Evet solmasın diye. Güzel, çok Evet güzel. Onu ama da çok şey ifade ediyor. Biz mutlaka böyle büyüdük. söylemek Evet. istedim yani. Bu da çünkü benim için çok çok büyük bir anlam ifade ediyor. Benim için de öyle. Benim Çok için de sevindim. öyle. Güzel. Ve biraz da kurtarıyor bazen hani turist alanlarında hele. Hemen kolunu gösteriyorsun. Hemen Ben çekinmeden Türk'üm. şöyle bir burnumu kaşıma falan. Evet. Aynen. Evet. Doğru menüyü Hiç kimsenin alabilmek aklına için. gelmez zaten hani Evet. Danimarkalı gelmiş turist Evet. niye kolunu Atatürk Evet. dövmesi. Aynen öyle. Güzel. Evet, şimdi duygulandık biraz böyle gözlerimiz hafiften Doldu. doldu. O yüzden şimdi güzel bir oyuna geçelim istiyorum. Evet, şimdi bunlarda enlerimiz var. Önce ben seçeyim. Hadi bakalım. Pekala. Türkçe mi yazdın sorulara? Danimarkalıların en sevdiğin özelliği nedir diye sormuşsun bana. Danimarkalıların en sevdiğim özelliği aslında eskiden beni çok yoran, aslında birçok alanda kalbimi kırabildiğini hissettiğim bu böyle bodozlama dürüstlük. Eskiden bu konuda çok sıkıntı yaşarken şu an en sevdiğim Danimarkalı özelliği bu diyebilirim. Çünkü o dürüstlük bazen böyle çok direkt ve çok fazla duyguları içermeden çok böyle somut bir şekilde söylendiği için kırıcı geliyor gibi olsa da aslında çok büyük bir samimiyetin göstergesi ve insan için çok büyük konfor. Çünkü kimse acaba bunu mu demek istedi, böyle mi? İşte şunu söyledi bana, beni seviyor mu acaba değil. Çünkü Güven mi sağlıyor sevmediğinde, özlemediğinde, hatta bunu geçenlerde sosyal medyada da paylaştım. Söyleyeceğini bildiğim için de konfor. Kimsenin Güven. acaba ne diye düşünmeden yaşamak. O yüzden ben Danimarkalıların bodozlama dürüstlüğü. Dürüstlük demiyorum. Bodozlama Bodozlama. dürüstlüğü. Evet. Evet, sen çek bakalım bir tane. Danimarkalı olarak Türklerde en katlanamadığın özellikle Pınar Hanım'ın el yazısı doktor gibi. Danimarkalı olarak Türklerde en katlanamadığın özellik ne? Hep olumlu konuştuk yani, biraz da olumsuz. Türklerin hangi yanı seni böyle yani bu da olmaz ki dedirtiyor? Aşağı yukarı senin şu an tarif ettiğinin tam tersi işte. Nabza göre Aslında şerbet. Nabıza göre şerbet de olsa iyiydi. Her zaman değil aslında nabıza göre şerbet. Nabıza göre şerbet özlerim ben. Çok samimi bir olduğun biri vardır. Ki seversin, biliyorsun ki o seni sever. Mesela bir örnek anlatayım size. Ben Türkiye'ye işte tabii çok git gel yaptığım için sürekli sağ olsunlar beni özleyen insanlar oldu. Çok yakın bir tanıdığım arkadaşım var. Böyle üst katta bir dükkanı var diyelim. Bir mesleği var orada. Pencereyi açar beni görünce yürüme sokağında ay canım nasılsın hoş geldin der falan filan üst kattan. Ondan sonra hiç çekinmeden üşenmeden ayrıca sen kahveye uğra da kilo mu aldın sen ne? Bu tavır asla anlayamayacağım bir şey. Yani sevdin mi sövdün mü ilgi mi gösteriyorsun yoksa çünkü burada olsa çoğu Danimarkalı bilir ki bunun altında bir şey var muhakkak. Şimdi burada çok güzel bir örnek verdin yalnız. Çünkü burada şimdi şöyle bir soru geliyor. Hani Danimarkalılar bodozlama dürüstü? Hani her şeyi çok net söylerlerdi ama burada çok net bir çizgi var. Bu Danimarkalılar için çok özel. Bir insanın kilosu, ilişkisi, Kişisel alanı genel olarak. çocuk yapma isteği, işte kazandığı parası, mesleği, bunlar çok özel ve çerçevesi çok net çizilmiş bir alan olduğu için buralara dokunamazsın Danimarka'da. Dolayısıyla buradan biz çok fazla özele giriyoruz. Çok fazla böyle didikliyoruz ve buna çok çekinmeden. Ben tabii bunu ki samimiyet olarak adlandırıyoruz ama bence ben çok iyi bildiğim için tabii ki benim için hiç önemli değil ki ben kendimle zaten çok barışım, orası ayrı konu. Benim için hiç sorun değil. Ben kendisini zaten yani 3 yaşından beri tanıdığım için bunun bu hanımefendinin biraz ekstra oradan yürüdüğünü biliyorum zaten. Ama mesela biri gelse de İngilizcesi olsa, sadece Türkiye'de yaşamamış olsa, benim buradan arkadaşlarım, Danimarkalı arkadaşlarım acayip üzülür veya çok şaşkın kalır. Tabii çok tavır alır. Tabii. Çünkü öyle bir yere giriyorsun ki yani. Tabii. Bu kesinlikle asla Danimarka'da yani çok ama kültürel, çok sınırlı bir alan. Kültürel bir şey. Evet. Evet. Yanlış yerden çektim.
Biz hep aynı Öyle mi? birbirimize çok benzer sorular Evet. yazmışız. Danimarka'da olmayan ama Türkiye'de olan en çok neyin Danimarka'da olmasını isterdin? Aynı yani benim de sorum. Danimarka'da olmayan, Türkiye'de olan bazı şeylere kolay ulaşabilme lüksü. Yani bu çok basit bir şey de olabilir. Mesela şimdi bunu izleyenler çok bana katacak. Uzman doktora ulaşabilme. Mesela uzman hekimlere ulaşabilme konusunun keşke Danimarka'da da Türkiye kadar kolay olsa. Neyse işin şakası aslında genel olarak birçok şeyin böyle Türkiye'de biz biraz daha çünkü Akdeniz toplumu daha pratik her şeyi böyle hızlı hızlı halletme. Bu arada sen de böyle birisin yani pratik birisin. Evet. O pratikliği insan bazen arıyor burada. O yüzden Türkiye'deki ulaşılabilme durumunun olmasını isterdim. Alalım bir tane Pati Hanım. Danimarkalılarda en katlanamadığın özellik Türkiye. ne? Danimarkalı versiyon. Danimarkalıların hangi özelliği seni delirtiyor yani? Hiç sevmiyorsun. Hani nerede Türkleşiyorsun böyle? Of bu Danimarkalılar da diyorsun bazen kendini unutup. Sohbet muhabbette olabilir. Misafir ağırlamakta olabilir. Ne olabilir? Ne anlamda misafir ağırlamakta mesela? Rahatlık az. Yani her şey böyle bazen herkes de demeyelim yani çok genelleme oldu ama böyle birilerin evine geldiğin zaman bir hafif rahatsızlık, çok Hissediyorsun. kurulu bir düzene girmiş gibi bizim biraz İskandinavik kültürde de olabilir bilemiyorum ama her şey böyle bir krem, bir yumuşak, her şey böyle Çünkü yine o kişinin dokunmak özeline biraz- giriyorsun. Bu Evet. Türkiye gibi. O dokunmak yüzden biraz tehlikeli ki Türkiye'de ben hep başka bir sıcaklık hissederim Hı hı. mesela. Her şey kullanışlı, her şeyi alabilirsin. Tabii ki bazılarında sözde ama çoğunda tabii gerçekten canım bu her iki kültür içinde, her iki Ama- ülke içinde %100 herkes için geçerli değil. Bunlar genel şeyler. samimiyetlik, sınırlı Evet. samimiyetlik. Evet. Danimarka'daki insanların arasında en çok dikkatini çeken ortak davranış nedir? Ortak davranış. Ortak davranış şey olabilir ya. Hiçbir şeyi çok fazla abartmamak. Hiçbir duyguyu çok fazla yaşamamak. Ne üzüntüyü, ne sevinci. Yani her şeyin böyle bir makul bir seviyede tutulması. Bu bir duygu da olabilir, bir eğlence de olabilir, bir tartışma da olabilir. Neyse yaşanan o şey, orada Danimarkalıların genelde hep belli bir aşağı yukarıya böyle arada çok fazla uçurumun olmaması ortak özellik olarak genelde o bizdeki ateş yanmıyor. Ne olumlu ne olumsuz anlamda onu söyleyebilirim. Doğru. Evet buyurun efendim. Doğru. Türkiye'nin en sevdiğin kültürel özelliği ne? Bunu az önce söyledim bence bir tane daha Düğün açayım. halay. Ha. Düğün halay. Düğün, parti, davul zurna. En sevdiklerim. Dansöz. Abi eğlencede ne varsa yani. Meze rakı masası. Evet. O güzel. Kesinlikle. O zaman Bunlar daha düğünlere kültürel mutlaka şeyler. seni Evet. Türkiye'de oluyorsa çağırıyoruz Muhakkak. yani. Burada Atlas'ı yaparsanız biliyorsun. lütfen. Ha, Elim burada boş da gelmem olursa. çağırın tabii ki. Her zaman. Evet. Davete icap. Evet. Vallahi güzel. Doğru. bayılırım. Bizdeki düğünler başka. Bambaşka. Danimarka'da çocuk yetiştirme konusunda en ilgini çeken şey nedir? İki şey var. İki şey söyleyebilirim. Birincisi bireysellik. Tabii ki bu çok dünyada olan bir şey. Artık yeni nesil çocuk yetiştirme şeyi böyle. Bu arada senin mesleğini de söyleyelim. Patricia Bey pedagog. Dolayısıyla bu konu senin uzmanlık alanın ama bir bireysel olma durumu. Bu dediğim gibi Türkiye'de de artık var yeni nesil yöntemlerde ama burada yine biraz daha farklı. İkincisi de sınırlar tam Türkiye ile buranın birebir zıt olduğu. Burada çocukken sınırların aslında daha dar olduğu özgürlüklerin ama büyüdükçe çocukların özgürleştirildiği bir yer burası. Türkiye'de tam tersi çocuklar sonsuz bir özgürlüğe sahip. Kafana tepene çıksa yine okey ama büyüdükçe artık ergen yaşlarına gelince yetişkin olunca daha fazla kısıtlanıyor. Tam tersi. Çıkma, Evet. gitme falan koruma duygusuyla yapılıyor ama aslında Evet. buranın birebir zıttı diyebilirim. O yüzden benim dikkatimi çeken şeyler bunlar. Evet buyurun efendim. Teşekkür ederim. En sevdiğin Türkçe Damar şarkı. damar şarkı. Damar şarkı. Damar mı? Bilemedim ben. Damar şöyle söyle yani böyle arabesk. Damar biliyorsun değil mi? Damar Biliyorum şarkı canım ne demek? biliyorum canım. Hı. Ben fazla damarcı
da değilim. Benim en damar şarkım Nilüfer'in Çok Uzaklarda, bilir misin? Bilmez olur mu ya? Caddelerde rüzgar. Bu damar mı? Kız damar Aklımda dediğimiz aşk var, senden. damar Ben canım. senden şey bekliyorum yani Müslüm Ne- Gürses falan. Öyle bir şey söyleyeyim. Müslüm Gürses. Sen damarca duygusal gibi düşündüm. Ben sana şu an Daha damarda. damar böyle yani rakı masası demedin mi meze severim? Rakı masasında Benim dinleyeceğin şarkı. rakı masa şarkılarım çok mutludur. Nedir? Tam Ee, öyle alalım hadi. Alaz Alaz var. Çok severim. Ama çok- kız bu şey, Beğenemedin. ben Çok senden derin bir şey istiyorsun derin bir benden. şey istedim yani. Tamam neyse. Bilemedim Bulamadım. şu Ben an. sana açsam şimdi hepsini bir hatırlarsın kesin. Bir tane Biliyorum daha çek. canım tabii. Bir Beğenemedik tane daha Pınar çek. Hanım. Tamam. Beğenemedim Canın bunu. sağ Daha olsun. şey bir cevap bekliyorum. Belki aklıma gelirse. Türkçe'de sana en anlamlı gelen söz ya da herhangi bir kelime. Çok anlamlı yani. Niye bu Danca'da yok gibi böyle güzel bir kelime ya da bir söz. Benim mesela sana söyleyebilirim. Aklına Söyle bakayım. gelir belki. Mesela Türkçe'de olan gönül. Gönül. Evet. Bunu çeviremeyiz kolay kolay. Gönül. Canımın içi. Güzel evet. Canımın Olabilir. içi. Ama genel ifade de Türkçe'de hayranım. Yani Danimarka'ya karşı mesela ben şimdi burada güzel ifade aldığımız zaman büyük ihtimal du er rigtig sød. Evet aynen. Tabii ki daha fazlası var. Çok genelleştirdim ama yani en çoğu ama benim Ay varısı Ay, du så sød. Ay det er rigtig flot. Ki Türkçe'de her zaman benim arkadaşlarım ay dünya güzeli yani Canım, için bir güzel dışın tanem. güzel Ay, ruhum kurban olurum. falan. Evet canım bir tanem balım. Evet. Evet doğru. Genel olarak bunları özlüyoruz burada. bunları Onları özlüyoruz. kullanamamak kötü Evet. oluyor. Danimarka mutfağından en sevdiğin yemek ne? Hoppal. Yani smørbrød diyebiliriz. Smørbrød. Açık Zaten sandviç. başka da yemeğiniz yok. Hadi. Yandan. Hadi. Danimarka'da olup Türkiye'de olmayan en önemli şey ne? Senin- Ayrı ayrı bölümler bunlar. Yemek konusu var. evet. Mesela midye dolma. Bunun üstüne biraz konuşmamız gerekiyor. Genel olarak Danimarka'da olup Türkiye'de Tersi. olmayan en Danimarka'da önemli var, şey. Türkiye'de yok. Yemek olabilir mesela benim eşim der ki hep şöyle rahatça gezip yürüyüş yapabileceğimiz bir orman çok yok Danimarka'daki gibi. Şehrin içinde ulaşabileceğiniz hissediyor. gibi. Evet. Böyle bir şey. yok. Benim için daha çok yani politike bağlı olan şeyler. Bu insanın özgürlüğü, güvende hissetmesi, daha çok devletin tarafından dinlendiğini bilmesi ve gerçekten bir halk olarak çok büyük bir sarsıntı yaşatabilmek özgüveni diyelim biz. Evet, En çok burası yani Danimarka bunun dünyada en üst seviyelerde yaşandığı ülkelerin başında Türkiye'ye geliyor. bir şey hediye edebilsem yani Buna bir şey hediye eder. verebilsem buna ederdim. Ne kadar Kesinlikle. güzel bir cümleydi. Yani çünkü yani kaç kişisiniz artık 84 milyon falan vardır artık. 86 milyon. 86 bak ya bir de bütün kayıt olmayan arkadaşlarımıza Tabii. selam köyden. Tabii. Bu insanların sokağa çıkmalara rağmen, bağırmalara rağmen Evet anlıyorum. duygulanacağım Güzel. arkadaşlar. Devam edelim. Bence Evet. şu cümle güzeldi, o yeterliydi. Türkiye'ye bir şey hediye edecek olsaydım Evet. Danimarka'daki bu Evet. eee, Bu sarsıntı sistemi hediye yaratma ederdim. gücünü Güzel. verirdim kesinlikle. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Türklerin sana en çok söylediği doktor hanım Cümle ne? cümle ne? Sana en çok söylediği. Türkler sana en çok ne söylüyor? Senin- Aa, sen Türkçe mi biliyorsun? Bu kadar Olabilir. Türkçe bilirsin. Evet olabilir. Dur bakalım. Benim senin bana yazdıkların bitmiş. Çek, sıra sende. Öyle mi? Evet, Gerçekten mi? Ben sana daha çok sormuşum. Cimrilik mi yaptın sen? Biraz daha sormuşum Öyle sana. mi? Konuk sensin. Türkiye'de olup Danimarka'da olmayan en önemli şey ne? Midye. Onu Midye. az önce söyledim. Evet, gerçekten. Doğru. Midye Evet. dolma çok özlenir. Şöyle bir limon sıkıp üzerine. Evet, hiç girmeyelim o konulara. Evet. Çekiniz efendim o zaman. Son 2 tane daha kaldı. Çekiyoruz. Onları da alalım. En Türk özelliğin ne? En Türk özelliğini söyle bize. Ben bile bazen şaşırıyorum diyebileceğin. Elim çok lezzetlidir. Danimarkalılara bak buradan şey olsun. Evim her daim domestos kokar. Arkadaşlar ki her yerde bulamazsınız bu ülkede. Tabii Danimarka'da çok zor domestos ulaşmak. Yoksa Güzel. en Türk özelliğim Evin bu bence çok güzeldi. Evin bu galiba. çamaşır suyu kokması Evet. zaten bu galiba. Bu tam En bir Türk özelliğim. Türk kadını. Evet. Evet. oldu.
Türkiye'ye dair en özlediğin şey ne? Evet, bak güzel bir final sorusu oldu. Çok Neyi güzel bir final özlüyorsun? sorusu. Bir Başkadır Benim Memleketim şarkısını bilir misiniz? Bilmez miyiz? O ifade eder benim için. O benim için her zaman Türkiye'yi özlediğim zaman havası, suyu, dağı, toprağı, kokusu. Ağlayacağım şimdi. Ama öyle gerçekten kendimi ağlatacağım yani gerçekten öyle. Ben o şarkıyı çok zor dinlerim zaten ve benim Fethiye Kordon'da onun böyle heykeli vardır böyle yazılı falan. Ben oradan zor geçiyorum. Ben mesela çok özlediğim zaman hep o canlanır benim gözümde. İnanılmaz. Evet, yaz akşamları. Evet, çok zor. Çok güzel. Vallahi Benim çok için çok duygusal büyük, ve evet. son soruda çok güzel bir şekilde kapattın. Çok güzel cümleler söyledin. O zaman bu şarkıyla Evet, bu şarkıyla. videonun Evet. sonunda lay lay Evet. lay diye. Çok teşekkür ederim Rica Patricia'cığım. ederim. Ben Gerçekten çok teşekkür ederim. güzeldi. Bence şimdi izleyenler de hem çok şaşırdı hem gururlandı hem duygulandı. Umarım Çok beğenmişsinizdir. mutlu oldum. İyi ki geldim ve bence kesinlikle benim bu konsept programı yaparken ya bunu planladığımız zaman hep aklımda ilk şey vardı. Yani kesinlikle benim aslında anlatmak istediğim şey bu Danimarka, Türkiye kültür farklılığı. Orada olmak, burada bunu hissetmek, farklılıklar, aynalıklar. Kesinlikle buraya bu programı anlatan somut hali olsa Patricia olur diyordum. O yüzden çok teşekkür ederim benim Ben çok kırmayıp rica geldiğin ederim. Tabii için. ki. Her Seni çok seviyorum. karşılıklı. Evet. Canım Siz de benim. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Umarım çok güzel, keyifli bir video olmuştur. Bizim için en azından öyle oldu. Siz de izlerken keyif alırsınız diye umut ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hem de Instagram'dan da takip edin mutlaka. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lay lay lay